Yer altından notlar muhtemelen anlamak için en az birkaç kez okumanız gerekecek Dostoyevski'nin kısa ama en dolu eserlerinden biri. O yüzden sindirerek okumakta fayda var. İlk kısmı insana sıkıcı gelebilecek ve ne diyor bu dedirtecek mahiyette olmakla birlikte ikinci kısmı daha anlaşılır bir kurgu üstüne kuruluyor. Dostoyevski'ye başlamak için iyi bir seçim olmayabilir. Sosyopat özellikler gösteren korkak, para sıkıntısı çeker, çevresindeki insanlarla iletişim kurmakta zorlanan, aslında yalnızlıktan da şikayet etmekle beraber, diğer insanları küçük gören ve onlardan zeki olduğu için anlayamayacaklarını düşündüğünden konuşmak istemeyen, akıllı insanların özellikle de kendisinin basit insanlar gibi yaşamaması gerektiğine inanan, ki bu motivasyona Suç ve Ceza'da Raskolnikov'un tefeci kadını öldürmesinde de rastlamak mümkündür. Kendini kitap okumaya vermiş ve hayatı kitaplardan öğrenmeye çalışan, hasta, zekasının iç dünyasında yaşattığı fırtınaları ve çelişkileriyle kendini de dövmekten geri kalmayan, kafanızı karıştırırken aslında büyük dersler veren, insanın yalnızlaştırıldığı günümüzde belki de kendinizden çok şeyler bulacağınız bir eser. Dostoyevski eserinde rasyonel sosyalizm ve şüpheciliği çarpıştırırken 2 kere 2'nin 4 etmesinin benim canım kabul etmek istemiyorsa ne olacak diyor. Akıllı bir insanın hasta olduğunda doktora gitmesi gerektiğini bildiğini, tıbba saygılı olmasına rağmen gitmeyeceğini, dişi ağrıyan birinin bunun için dişçiye gitmeyip acıyı kabullenmesinin daha iyi olarak görüyor. Çünkü insanın her şeyi düzenli faydalı yapmak için sadece akıl ve çıkarcılık normlarıyla hareket edemeyeceğini, böyle bir toplumun kurmanın mümkün olmadığını, insanın çıkarcı olmakla beraber tarih boyunca kendine zarar verecek seçimler yapmaktan çekinmediğine değinir. İnsan aklının çıkarlarının dürtüsüyle hareket etmesi özgür bir seçim olmayabilir onun için. Canının istediği gibi hareket etmek de seçimdir. Bir gayeye varılacak motivasyonun varıldıktan sonra amaçsız kalmanın korkusu, son anda her şeyi mahvetmekten duyulan zevk de motivedir ki bunu çok iyi yapar eserde yeraltı adamı. Yol verme yüzünden bir subaya duyduğu kin onu yiyip bitirir. Kendinin antitezi Zverkov'dan intikam almak için içinde kopan fırtınalar ama bir şey yapamaması, kendini zorla yemeğe davet ettirmesi ve her şeyi yüzüne gözüne bulaştırması, sonrasında tanıştığı hayat kadını Lisa'ya öğüt vermeye çalışırken bile kendi egolarını tatmin etmeye çalışması aslında bilinçli yaptığı şeylerdir. Sürgün yıllarından sonra yazılan eserde Dostoyevski kitabın hayal ürünü olduğunu söylese de kendinden de bahsettiği aşikardır benim için. İnsan aklının çıkarları üzerine hareket etmesi gerektiğini söylense de insan canının istediği gibi hareket etme özgürlüğünden vazgeçmeyecektir. Okuduğum kitaplarda özeti olabilecek veya hayata dair vurucu, altı çizilecek özlü cümleler, paragraflar arar ve beynime kazırım. Yer altından notlar bu tip cümleleri bolca bulabileceğiniz bir eser ki, baylar, yemin ederim ki her şeyi fazlasıyla anlamak bir hastalıktır. Tam manasıyla gerçek bir hastalıktır. Sözü sadece kitabın değil, hayatın da özeti benim için. Mutlaka okunması gerekenler listesinde. İyi okumalar, kalın sağlıcakla.